Sadece 2 dakika dişlerinizi bununla fırçalarsanız bembeyaz, tertemiz, gıcır gıcır oluyor. Hadi buyurun, sarı dişlerinizi bembeyaz yapıyor. Plak, tartar problemlerinden kurtuluyoruz. Bir tane domatesi aldım, yıkadım. Yarısı yeterli. Domatesin suyunu kullanacağım. Doğal ürünlerle anında dişlerimizi tertemiz, bembeyaz yapıyoruz. Yarım tane domatesin suyunu kullanıyorum. Yüksek oranda C vitamini barındırıyor. Bu da dişlerimizin çok daha güçlü, kuvvetli, parlak, beyaz olmasını sağlayacak. Domatesin suyunu aldım. Böyle elimde sıktım. Şimdi 3 diş sarımsak kullanıyorum. Yüksek oranda antioksidan özelliği var sarımsağın. Dişinizde ağrı, sızlama varsa, plak, tartar problemi varsa bunlara çok iyi geliyor. Sadece 3 diş sarımsağı aldım. Bunu da rendeliyorum arkadaşlar. Sarımsak biraz kokuyor ama ekleyeceğimiz diğer ürünlerle o koku kalmıyor, rahatsız edici bir koku haline gelmiyor arkadaşlar. Domates suyuyla sarımsakları birleştiriyorum. Şöyle bir karıştırıyorum domates suyu ve sarımsakları. Şimdi bu ikilinin üzerine bir diğer malzememizi ilave ediyoruz. Karbonat. En iyi diş beyazlatan ürünlerden birisi karbonat. Yalnız diş etlerinize değirmeyin. Her gün kullanmayın karbonatlı tarifleri. Her gün kullanmamanız gerekiyor. Çok sıklıkla kullanmamanız gerekiyor. Şöyle bir çay kaşığı dolusu karbonat, küçük boy paketlerdeki karbonattan ilave ettim. Ve diş macunu. Hangi ürünü kullanıyorsanız, hangi markada diş macunu kullanıyorsanız ondan şöyle ceviz büyüklüğünde bu karışımın üzerine ekliyoruz. Dediğim gibi bu tarif her gün kullanılmaz. Bu tarif düzenli olarak süreklilik arz eden bir tarif değil. Böyle geçici dönemlerde dişiniz sarardı, kötü görünüyor. Hemen şöyle ışıldasın istiyorsunuz. İşte o anlarda böyle kurtarıcı bir çare olarak, çözüm olarak kullanabileceğiniz, böyle yaklaşık 4 gün, 5 gün, 6 gün kadar kullanabileceğiniz bir tarif. Karıştırdım tüm malzemeleri. Krem kıvamına geldi. Aldım fırçayı. Bakın ellerimde gösteriyorum önce. Sadece ellerimde gösterip bırakmayacağım. Merak etmeyin. Bolca sürüyoruz. Çünkü çok uzun süre de saklayacağımız bir tarif değil. Sarımsak var içerisinde malum. Bolca sürüyoruz ve güzelce yediriyoruz. 2 dakika boyunca aşağıdan yukarıya doğru, sağdan sola doğru güzelce masaj yapa yapa böyle fırçayı iyice süre süre uygulamayı yapıyorum. Diş arkalarına, diş ağzınızı açtığınızda iç kısımlara da bunu böyle bir güzel sürmeyi unutmayın. Orada plak, tartar probleminiz varsa onları da gidereceksiniz. Bu sürede kahve tükettikten hemen sonra böyle fırçalarsanız, o sarılık yapan ürünlerden biraz uzak durursanız nasıl bembeyaz dişleriniz olduğunu görünce şaşacaksınız. İlk uygulamada bile böyle dişinizi yıkadıktan sonra bembeyaz, tertemiz oluyor. Çok etkili sonuçları olan bir ürün. Dediğim gibi kokusu da gerçekten rahatsız edici düzeyde değil. Sadece 2 dakika boyunca bir güzel fırçalıyorum bu hazırladığım sarımsak macunuyla. Yıkıyorum ondan sonra elimde. Farkı net bir şekilde görüyorum. Elim bile böyle uygulamayı yaptığım kısım aydınlandı, parladı. Orası tertemiz oldu. Şimdi bu sarımsak macununu babamda kullanıyorum. 2 dakika boyunca bir güzel dişlerini fırçalıyor. 2 güne bir bu tarifi uyguluyor ve ilk kullanımdan itibaren gerçekten biz farkı çok sevdik. Dişleri çok daha beyaz, çok daha temiz oldu. Buraya birkaç video daha bırakıyorum. İzlemediyseniz siz de onları izleyebilirsiniz. Ve bu tarifi hemen deneyin. Altta o güzel sonuçları, yorumlarınızı bizle paylaşın. Bir de kanalıma abone değilseniz abone olun. Bir de kendinize çok iyi bakın. Bay bay.